Bugün yeni bir ülkeye gidiyoruz ve bir limana geldim. Şimdi şu arkada gördüğünüz gemilerden bir tanesine binerek deniz yolu ile gemiyle ülke değiştireceğiz. Hong Kong'dan Macao isminde bir ülkeye gidiyoruz. Bu benim dünya turumdaki 35. ülkem olacak. Detayları yolda anlatacağım. Gemi biletini satın alacağım yeri buldum. Şu karşıdaki gişelerde biletler satılıyor. Gemi fiyatları ise burada yazıyor. Buradan inceleyebilirsiniz. Bir Amerikan doları bugünün kuruyla 8 Hong Kong doları ediyor. Benim bineceğim ekonomi klas. Bugün günlerden cumartesi. Cumartesi hafta sonu olduğu için 175 dolar. Hafta içi gelsem 160'tı. 175 dolara gideceğim şimdi. Vereceğim 175 dolar ise bugünün kuruyla 22 Amerikan doları ediyor. Bilet işlemim tamamdır. Gördüğünüz gibi 175 Hong Kong doları yani 22 Amerikan dolarına bileti aldım. Artık gitme zamanı geldi. Ve dışarıdaki manzaramız böyle. Biletimizi aldık. 1,5 saat var şimdi geminin kalkmasına. Önce bir bilet kontrolü falan oralardan geçeceğiz. Sonra bir pasaport kontrolünden geçeceğim. Gemiyi bulacağız. Her şey tamamdır. Pasaport kontrolünden geçtim. Hiçbir sıkıntı yok. Çok rahat, tertemiz bir şekilde geçtim. Hiçbir sorun da yaratmadılar. Ve şimdi teknenin, geminin giriş kısmı burası. Gemiye biniyoruz ve gideceğimiz gemi bu. Aslında pek gemi denmez buna. Bu gemi değil. Feribot diyelim biz buna. Gemi olması için çünkü 50 metrenin üstünde bir uzunlukta olması lazım bunların. Yani bu 50 metre yoktur diye düşünüyorum. Bir 40 metre civarıdır bu. Yani buna bir tekne diyebiliriz ama önemli değil. Güzel bir şey, gayet güzel bir görüntüsü var. Ve girişimizi buradan yapacağız şimdi. Feribot diyelim, tekne diyelim. Gemi değil bu ya. Fark etmez abi, deniz yoluyla gidiyoruz. Ha gemi, ha feribot. İkisi de güzel. Deniz yolu olsun, deniz havası alalım yeter yani. Her türlü güzel bir şey yani. Girişi yapıyoruz buradan. Yolculuğumuz yaklaşık 1 saat kadar sürecek. 1 saat sonra Macao'ya ulaşacağız. Ve Macao hakkındaki tüm bilgileri size orada aktaracağım. Ve dolu dolu bir şekilde Macao'yu bugün gezmeye çalışacağız. Oh, deniz havası güzel geldi. Hi bros. Evet, feribotumuzun içine geldik. İçerisi klimalı, gayet de serin, çok güzel. Teknenin içi bayağı bir temiz gözüküyor yalnız. Güzel bir görüntüsü var. Koltuklar böyle 4 sistemi yapmışlar. Burada 3 tane, burada 4 tane, sonra 4 tane, sonra 3. 3 sisteminde bir feribot. 1 saatlik yolculuk için bence gayet güzel, gayet iyi. Yolculuğu bitirdik. 1 saat kadar, 1 saat 15 dakika kadar sürdü ve Macao'ya adımımızı attık. Dostlar, ben Macao ülkesine girdim. Şu an girişimi yaptım ama bir ton sorun çıktı. Bir ton problem çıktı. Benlik de değil. Size şimdi biraz bir 2 dakika konuşmak istiyorum. Hatta çok ciddi şeyler konuşacağım. Yani videonun bu kısmını atlamayıp bu 2 dakika boyunca anlatacaklarımı full dinlerseniz çok mutlu olurum. Yani sadece kendimin değil, yurt dışında benim gibi gezen herkesin sesi olmak için şu an bu konuşmayı yapıyorum. Yani başıma gelenleri az önce anlatacağım. Sırf Türk olduğum için, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olduğum için yurt dışında sürekli sorun yaşamaktan çok yoruldum artık. Az önce yaşadığım olay neydi biliyor musunuz? Videoda da en son çektim. Gemiden indim. Sonrasında pasaport kontrolüne gittim. Oralarda video çekmek yasak olduğu için, pasaport kontrolünde polisler falan olduğu için orada zaten video çekmedim. Yasak orada video diye. Ve ben pasaport kontrolüne gittim. Pasaportumu verdim ki yurt dışına çıkan herkes bilir yani pasaport kontrolünde pasaportu verirsin, işte damgayı alırsın, geçersin. Olay aynen şöyle gerçekleşti. Pasaportumu verdim polise pasaport kontrolünde. Adam hiçbir şey yapmadı. Direkt baktı, Türk olduğumu gördü, Türk pasaportu. Direkt polisi aradı. Polis gördü ve aynen şu cümleyi kullandı. Burada bir Türk var, gel. Olay bu. Sadece burada bir Türk var. Sadece bak, ne tipim, ne elim, ne iş yapıyorum, kimmişim, neymişim hiç önemli değil. Sadece Türk olduğum için ve Türk pasaportuna sahip olduğum için hemen polis çağırdılar. Ben pasaport kontrolündeyken anında polis geldi, aldı beni karakola götürdü. Bu arkamda gördüğünüz yer işte gemi limanı ve sınır gümrük aynı zamanda. Beni gümrükteki
Karakola götürdüler, soktular. 1 saate yakın beni sorguya çektiler. Sadece Türk olduğum için ve Türk pasaportuna sahip olduğum için. Pasaportumu aldılar. Polis aldı beni, götürdü karakola. Bekle otur dediler. Oturdum, yaklaşık bir 20 dakika boyunca hiçbir açıklama yapmadılar. Gidip soruyorum, ne oldu, problem mi var, sıkıntı ne diyorum. Sadece otur yerine bekle diyorlar. Aldılar benim pasaportumu, fotokopilerini çektiler. Bir evraklar hazırladılar, bir formlar çıkarttılar, bir şeyler hazırladılar. 20-25 dakika sonra gel dediler. Beni sorgu odasına çektiler. Ve sadece ben varım karakolda. Diğer ülke vatandaşlarından, dünyanın neresinden olursa olsun, burada bir sürü Avrupalı var, bir sürü Hindistanlı var. Bir sürü dünyanın her yerinden gelen insan var. Sadece beni aldılar pasaporta. Çünkü buradaki tek Türk benim. Ve sadece Türklere karşı bir ırkçılık mı diyeyim, düşmanlık mı diyeyim, neyse artık burada Macao ülkesinin girişinde, yani bir Çin diyebiliriz, buraya bir Çin ülkesi diyebiliriz. Sadece Türklere karşı bir ırkçılık mıdır, düşmanlık mıdır, ne denirse artık kelimesini siz belirleyin. Aldılar beni sorgu odasına, yaklaşık 30 dakika boyunca beni sorguya aldılar. Önce bana diyorlar şuraya imza atacaksın falan filan. Dedim orada bir dur. Niye imza atıyormuşum? Bana önce bir açıklayın, bir problem ne, sıkıntı ne? Hani ben bilmediğim bir şey için imza atmam dedim. Yok yok, sorun yok, sen sadece imza at falan filan dediler böyle. Bana orada zorunlu bir imzayı attırttılar. Sonra dedim ne oldu falan. Ondan sonra diyor işte burada sen niye geldin? Niye geldin dedim, gezmek için geldim kardeşim, ne yapacağım dedim yani. Gezmeye geldim buraya dedim, ben bir gezginim, sırt çantalı gezginim, 6 yıldır dünyayı geziyorum, 35 tane ülke gezdim, ıvır zıvır falan böyle anlattırdılar bana bir ton şey, kimsin, neycisin, niye geldin, ne zaman gideceksin. Aldı benim pasaportumu, gittiğim bütün ülkeleri tek tek soruyor. Mesela bir baktı, Hindistan vizemi gördü pasaportumda, Hindistan'a niye gittin, sonrasında hangi ülkeye gittin diyor. Dedim Hindistan'dan sonra Nepal'e gittim. Nepal'de ne kadar süre kaldın? Dedim 1 ay kaldım. Nepal'den sonra nereye gittin? Dedim Bangladeş'e gittim. Oraya niye gittin? Bangladeş'ten sonra Tayland'a gittiğimi söyledim. Tayland'a niye gittin? Sonra Tayland'da sonra Laos'a niye gittin? Teker teker böyle saçma sapan sorguya aldılar. Ne zaman Macao'dan çıkacaksın? Buradan sonra hangi ülkeye gideceksin dedi. Dedim ben dedim günübirlik geldim buraya. Şimdi gezeceğim. Akşamüstü de Hong Kong'a geri döneceğim dedim. Hong Kong'dan sonra nereye gideceksin dedi. Dedim Filipinlere gideceğim dedim. Uçak biletini göster dedi. Gösterdim Filipinlere olan uçak biletimi. Hala sorun çıkartmak için ellerinden geleni yaptılar beni bu ülkeye sokmamak için. Filipinlere gideceğim dedim. Filipinlerden sonra nereye gideceksin dedi. Ben de söyledim uçak biletimi, göster dedi. Gösterdim. Filipinlerden sonra da benim Brunei ülkesine uçak biletim de var. Şimdiden de söyleyeyim gideceğim ülkeler gelecekteki. Brunei ülkesine gideceğim. Onun da uçak biletini göster dedi. Ödemiş olduğum halihazırda olan uçak biletimi gösterdim. Brunei'den sonra nereye gideceksin diyor. Lan kardeşim geçti zaten 3 ay sonrası, ne bileyim ben nereye gideceğim. Onun da uçak biletim vardı. Brunei'den sonra da Tayvan'a gideceğim. Tayvan'a gideceğimin uçak biletini de gösterdim. Bak dekontunu bile gösteriyorum. Uçak biletime ödediğim parayı, kaç para ödedim, sonra Tayvan'a gideceğim falan. 3 ay sonraki seyahat planlarıma kadar sordular, sorguladılar. Bir problem bulamadılar. Parasını ödediğim uçak biletleri var. Beni ülkeye sokmamak için ellerinden geleni yaptılar. Ama bende de illegal hiçbir şey olmadığı için, her şeyimi legal yaptığım için bir sorun bulamadılar. Çantanı arayacağız dediler. Aldılar çantamı incik cincik her yerine kadar karıştırdılar. Ya en son sorun çıkartmak için çantamda da bir faal bir şey çıkmadı. Yani ne bileyim bıçaktır, silahtır falan, ne bileyim öyle hani sorun çıkartacak hiçbir şey de çantamda çıkmadı. Gayet sıradan bir sırt çantamla geldim ki çantam sadece bu yani. İçinde ne var ki? Hiçbir şey yok yani. Öyle powerbank, pasaport, su şişesi falan var yani. Başka bir şey de yok. Yanında kaç para var dedi sonra. Hani belki param yoktur da ondan ülkeye almazlar. Belki diyeceğim param yok kardeşim, ben parasız geldim dememi bekliyordu. Param var mı dedi. Var dedim. Yanımda Hong Kong parası var. Yaklaşık değeri 250 Amerikan dolarına yakın. Yani bir işte 6.000 Türk lirasına yakın yani değerde. 6.000 Türk lirası değerinde nakit param var yanımda şu an, Hong Kong parası. Param var mı dedi. Evet var dedim. İşte 2.500 Hong Kong dolarına yakın param var dedim. Göster dedi. Yani 250 Amerikan doları falan ediyor o değerde. Göster dedi. Çıkarttım parayı.
parayı kontrol etmem lazım, ver dedi ve bütün kağıt paraların bütün kağıt paraların aralarına kadar araştırdılar. Sanki içinde bıçak mı çıkacak, bir şey mi çıkacak? Kağıt paraların içine kadar didik didik aradılar, ettiler. Böyle bir sorgudan geçtim. Yani beni ülkeye almamak için, sadece Türk olduğum ve Türk pasaportuna sahip olduğum için böyle bir sorguya alındığım, ırkçılık mı denir, Türk düşmanlığı mı denir? Sadece Türk olduğum için bana bu yapıldı. Yani elimden, yüzümden, tipimden, osundan, busundan değil yani. Böyle saçma sapan olaylar, 1 saate yakın zaman geçirdim. Karakolun içinde bir sorun çıkmadı tabii. Her şeyim legal olduğu için, düzgün bir geçmişim ve geleceğim de olduğu için böyle bir sorun yaşadım. Böyle bir Türk olduğum için sorgu olayı. En son tabii bir sorun bulamadılar ve tamam, ülkeye girebilirsin dediler. Sanki terörist miyim, mülteci miyim? Bana bildiğin terörist muamelesi mi yaptılar artık, mülteci muamelesi mi yaptılar, neyse artık yani. Böyle yani duygularımı anlatmak istedim, az önce yaşadıklarımı anlatmak istedim. Yani sırf Türk pasaportuna sahibim diye başıma gelen olaylar bunlar arkadaşlar. Yurt dışında bizim başımıza bunlar geliyor ve sık sık da, sadece Macao ülkesinde değil, gitti birçok ülkede de aynı olayları çok kez yaşadım. Daha önce Asya ülkelerinde de çok yaşadım. Balkan ülkelerinde de çok yaşadım. Nereye gidersek gidelim, sadece ben değil, diğer yurt dışını gezen diğer insanların da başına hep gelen olaylar bu şekilde. Böyle saçma sapan bir olay yaşadık. Yani gerginim ya. Gerginim. Yani ben buraya bir gezmek için gelmişim. Bir turistim. Paramla gelmişim. Gezeceğim. İnsan gibi gelmişim. İnsan gibi gideceğim. Gezeceğim ama böyle bana mülteci mi, terörist muamelesi mi, artık ne denirse, bunu yapmaları çok canımı sıktı yani. Size bu olayları anlatmak istedim yani. Yurt dışında Türk pasaportuyla gezmek böyle bir şey işte yani. Türk dendiği zaman insanların aklına direkt mültecilik geliyor, teröristlik geliyor. İnsanların aklına bu geliyor yani. Sınırlarda bunları yaşıyoruz. Neyse, ülkeye başıma bir problem gelmeden girişimi yaptım. Bir sıkıntı yok. Şimdi ülkeye artık girişimi yaptım. Şimdi burada ileride otobüsler falan görüyorum. Buradan işte bir otobüs bir şey bulacağım. Şehir merkezine gideceğim, gezeceğim. Keyif meyif kalmadı. Neyse, ben bir şekilde modumu bir toparlayacağım. Videonun geri kalanında sizlere daha güzel video sunabilmek için Macao'yu gezerken yani modumu toparlayacağım birazdan. Pozitif bir şekilde videoya devam edeceğim. Şimdi bu konuşmayı burada bitiriyorum. Gidip ben bir otobüs bulayım. Sonrasında pozitif bir şekilde Macao'yu gezmeye devam edeceğiz dostlar. Eğer buraya kadar da videoyu hiç atlamadan söylediklerimi dinlediyseniz de çok teşekkür ederim, benim sözlerimi dinlediğiniz için. Sağ olun dostlar. Neyse, şimdi ben otobüse gidiyorum. Artık şehir merkezine gidip gezmeye başlayacağız burayı. Ben de modumu toparlayacağım. Pozitif bir şekilde videoya devam edeceğiz dostlar. Şimdi burada bu otobüsü buldum. Bu şehir merkezine gidiyormuş. Bununla gidiyoruz şimdi merkeze. Şimdi bununla şehir merkezine gidiyormuşuz. Ücretsiz galiba, anlamadım. Girişte free bus yazıyordu, ücretsiz otobüs yazıyordu. Bindim, ben sordum adamlara şehir merkezine gidiyor mu diye. Bu gidiyor dedi. Tam merkeze değil de dedi. Bir merkeze yakın bir yerde bırakıyor. Oradan bir 10 dakika yürüyerek gidersin dedi. İyi dedim. Merkeze yakın 10 dakika yürürüz, sorun değil. Şimdi gideceğiz. Sonra da Macao hakkında da size bilgileri vereyim. Çok ilginç bir ülke burası. Artık o önceki stresli, gergin olayları unuttuk. Şimdi pozitif bir videoyla devam ediyoruz. Otobüsten indiğimde size Macao'yu çok güzel tek videoyla tanıtacağım dostlar. Bu ülkenin özelliği nedir? Yani nasıl bir ülkedir? Neydir yani bu ülkenin amacı? Her şeyi anlatacağım. Ve artık resmi olarak Macao gezimize başlıyoruz. Macao çok ilginç bir ülke. Şu anda neredeyim? Şu anda şu arkamda gördüğünüz binanın iştihamlığına bakar mısınız? Ne kadar güzel gözüküyor. Yani muhteşem bir bina yapmışlar. Ve buranın etrafı da bu şekilde. Şu karşıda da böyle güzel mimarideki binalar var. Ve peki bu binalar ne mi dostlar? Burası, bu Macao ülkesini açıklıyorum. Burası dünyanın, daha çok hatta uzak doğunun diyeyim, kumarhane merkezi olan bir ülke ve bu gördüğünüz yerde bir kumarhane. Burası da kumarhane, burası da kumarhane. Zaten kasino yazıyor, görüyorsunuz. Bunların hepsi kumarhane.
Size biraz şimdi bilgiler vereyim. Neden her yerde kumarhane var? Öncelikle bu Macao ülkesinde kumar oynamak, kumarhane işletmek tamamen legal. Ve biliyorsunuz Amerika'daki Las Vegas nasıl dünyanın kumarhane başkenti Las Vegas'tır. Bu Macao ülkesini de Uzak Doğu'nun İkinci Las Vegas'ı gibi düşünebilirsiniz. Kumarhane merkezi yapmışlar. Las Vegas'tan daha da çok kumar oynanıldığı ve kumar için turistlerin geldiği ülke olduğu söyleniyor bu Macao için. Yani Las Vegas'tan daha çok insan buraya geliyormuş ve Las Vegas'tan daha çok zengin kumar oynamak isteyen insanların geldiği ülkeymiş bu Macao ülkesi ve dehşet pahalı bir ülke zaten burası. Tam dünyanın gerçekten en üst seviye zengin insanlarına hitap eden bir ülke burası. Kumarhane ülkesi. İşte buraya insanlar sadece geliyorlar, kumar oynuyorlar ve burası bu ülkenin geçim kaynağı. Çok büyük bir oranda turizmle geçinen bir ülke. Turizmden de kumarhane olayı, kumar işleterek para kazanma olayı bu ülkenin en büyük geçim kaynağı. Şöyle ilginç bir bilgi de vermek gerekirse az önce geldiğim Hong Kong ülkesi uzun yıllar öncesinden İngiltere sömürgesine kalan bir ülkeydi. Bu Macao ülkesi ise zaten çok yakın Hong Kong'a ve bu Macao ülkesi ise Portekiz sömürgesinden kalan bir ülke. Hatta günümüze çok yakın. 1999 yılında yani 24 yıl önce Portekiz sömürgesinden çıkan bir ülke bu Macao. 99 yılına kadar tamamen Portekiz sömürgesindeydi bu ülke ve ülkenin her yerinde söylenene göre Portekiz kültürü hakimmiş. Herkes diyor ki burada Asya kültürünü bulamazsın. Burada Portekiz kültürü, Akdeniz kültürü var. Restoranlarda, büfelerde hep Portekiz ve Akdeniz mutfağının yemekleri var. Portekiz tarzında yemekler var burada Uzak Doğu yemeklerindense. Ve sokaklardaki binalar, sokaklar her şey Portekiz sömürgesinden kalmış. Tamamen Portekiz'de gibi hissedecekmişiz kendimizi. Böyle ilginç bir ülke. Yani nereye gidersek gidelim kumarhane göreceğiz. Ve bu videoda da ben de yapacak bir şey yok. Önce bir şehir merkezine gideceğim şimdi yürüyerek 10 dakikam var. Merkeze gidip size bir şehir merkezini göstereceğim. Sonrasında buranın çok ilginç tarzda kumarhaneleri var. Yani size bu videoda kumarhane tanıtmayacağım. Ama kumarhane gezdireceğim. Çünkü bu ülkede kumarhaneden başka gezilecek ve yapılacak bir olayı yok. Tabii gidip kumar da oynamayacağım. Ama bu ülkenin çok farklı tarzlarda kumarhaneleri var. Yani normal aklınıza gelen kumarhaneler değil. Oralara gidip o kumarhanelerin tarzını bir bakacağız nasıl olduğunu. Çünkü mimarileri çok farklı. Şu arkamdaki gördüğünüz bina gibi. Lafı daha fazla uzatmayalım. Hadi gidelim biraz keşfedelim, dolaşalım. Şimdi Macao ülkesinin en ünlü kumarhanelerinden birisi Casino Lisboa ismindeki kumarhaneye ve otele geldik. Zaten buranın ismi Lisboa, yani Lisbon kasinosu. Lisbon'a zaten Portekiz'den geliyor. Portekiz'in bir şehri Lisbon biliyorsunuz. Az önce demiştim zaten Portekiz sömürgesinden yeni çıkan bir ülke. Ve buranın en lüks, en kaliteli kumarhanelerinden bir tanesine de Lisbon ismini vermişler. Tabii ben kumarhane bölümüne girmeyeceğim. Kumar oynamayacağım. O yüzden oraları size gösteremeyeceğim. Ben sadece etrafı geziyorum ve burası Lisbon kumarhanesinin giriş kısmı. İnanılmaz bir kalabalık var. Öyle değil. Şu yukarıdaki dekorlar benim hoşuma gitti. Böyle bir kumarhane girişi. Tabi insanlar buraya takılmaya da gelen var. Konaklamaya gelen de var. Kumar oynamaya gelen de var. Çeşit çeşit her insan buraya geliyor. Görüyorsunuz. Çoluk çocuk da var burada yani. Kumarhaneye çoluk çocuk da var. Otelin bir diğer tarafına geldiğimde de burada da ışıltılı görüntüler bayağı bir her yerde ya. Şu avzaya bakar mısınız ya? Işıklar ne güzel iniyor böyle. Çok hoş yapmışlar. Şu köşeye de böyle bir antika köşesi yapmışlar. Böyle turistik bir şekilde böyle. Güzel gözüküyor ama çok güzel böyle bir köşe olmuş böyle. Güzel gözüküyor. Burada da çok tatlı bir kız var ya. Çinli kız. Hello. Valla oteli güzel yapmışlar ama gerçekten yani bir klas ve lüks hayat için muazzam ötesi bir yer olmuş bence. Baksanıza şuraya böyle bir yer yapmışlar. Şimdi o kumarhane yerinden çıktım. Şimdi normal sokaklara geldim. Sokakları geziyorum. Burada da böyle belediye otobüsü var ve insanlar böyle doğal halinde zaman geçiriyorlar. Yani evet bu ülke tamamen kumarhane ülkesi ama yani tabii her şey de kumardan ibaret değil. Yani biraz da böyle sokaklara bakalım. Normal insanlar sokaklarda neler yapıyor ve sokakları nasıl? Yani kumarhane dışında işte sokaklarda insanlar burada. Ya bunların büyük bir çoğunluğu zaten turist. Bu ülkenin nüfusu 600 bin kişi. Yani çok az bir nüfusu olan bir ülke. Sadece 600 bin nüfusu olan küçük bir ülke ama dehşet derecede çok fazla turist çeken, hani yılda çok fazla milyonlarca turist çeken bir ülke. Yani burada gördüğünüz insanlardan en fazla 100 tanesinden 2 tanesi belki
gerçek bir Makaoludur. Gerisi yani hepsi turist. Tamamen yani turizm ülkesi, yani burada turistlerin sayısı yerel halktan kat ve kat daha çok fazla insan var. İlginç bir ülke ya. Tamamen hani yapma bir ülke. Bu arada şöyle bir şey de söyleyeyim. Macao bir ülke mi yoksa değil mi? Bunun da bir tartışması var. Onun da şöyle cevabını vereyim. Macao bir ülke. Burası özerk bir ülke değil. Burası özel yönetimle yönetilen bir ülke. Yani Çin'e bağlı. Ama özerklik olarak Çin'e bağlı değil, özel yönetim olarak Çin'e bağlı. Yani iç işlerinde burası kendine bağımlı özel yönetimiyle, ama dış işlerinde Çin'e bağımlı olan bir ülke. Yani yine bir Çin yönetimi altında, ama burası dediğim gibi özerk bir ülke değil. Özel yönetim ülkesi, hatta Macao'nun kendi para birimi de var. Yani burası bir ülke. Bunun çok tartışması var. Macao ülke diyenler var, değil diyenler var, ama sonuç olarak burası bir ülke diye geçiyor dostlar. Portekiz sömürgesinden çıktıktan sonra özellikle, ve burada tamamen zenginlikten başka bir şey yok. Her yerde böyle lüks binalar, oteller, kumarhaneler, başka bir şey yok ya. Sokakları geziyorum, kumarhane dışında bir şeyler bulayım, yapalım, görelim diye de. Yok abi, nereye gitsem hep kumarhane çıkıyor karşıma. Ya da böyle benim gibi aylak aylak gezen turistler var burada sadece. Herkes gelmiş burada işte ve benim gibi geziyorlar, dolaşıyorlar. Yani yaşanılır mı böyle bir ülkede emin değilim. Şimdi ise bu Macao'nun en merkezi yerine geldik. Tam bulunduğum yer Senado Meydanı diye geçiyor. Burası Macao'nun en merkezi ve burada bir meydan var gördüğünüz gibi. İşte ülkenin en merkezi noktasına geldik. Bakalım ülkenin en merkezi diye geçen meydanında neler var? Burada yürüdüğümüzde gayet bir geniş bir meydan yapmışlar. Ülkede yalnız en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi sokaklarının bayağı bir temiz olması. Yani yerlerde siz de kameradan görüyorsunuz, hiç çöp yok ya. İnsanlar bayağı bir temizler ve titizler. Bu anlamda benim çok hoşuma gitti. Temiz bir ülke. Herkes kendi halinde. Kimse kimseye karışmıyor. Zaten herkes buraya turist olarak tatil için geldiği için. Çünkü bu gördüklerinizin hiçbirisi hemen hemen Macao'lu değil. Hepsi yabancı turist. Yani öyle benim gibi bir günlük, 2 günlük gelip takılıp gidiyorlar ve herkes ülkeyi de temiz bırakıyor. Bakın görüyorsunuz ve sokaklar da bayağı hoş yalnız ya. Böyle zaten size söylemiştim. Portekiz kültürü tamamen var burada. Portekiz mimarisi, binaların hepsi Portekizlerden kalma. Yani kültür, yeme içme, sokaklar hep Portekiz, yani Akdeniz kültürü. Yani bu gördüğünüz aslında bir Macao ya da Uzak Doğu ülkesinin binaları değil, mimarisi değil. Bu tamamen bir Portekiz ülkesi. Zaten daha önce Portekiz'e giden veya Brezilya'ya giden varsa zaten tanıdık gelmiştir bu manzara. Gayet hoş gözüküyor ya. Portekiz mimarisi gayet güzel bir renk katmış buraya. Her yerde tamamen alışveriş üzerine yapılan yerler var. Burada mesela görüyorsunuz bir saatçi dükkanı var, yanda kıyafet var. Burada her yerde yani bu ülkeyi tamamen kumar ve alışveriş üzerine yapmışlar. Yani burada kumar, alışveriş, fotoğraf çekil, 2 kahve iç. Başka bir olayı fazla yok. Yani ben zaten günübirlik buraya geldim. Akşam olduğunda geri döneceğim Hong Kong'a. Günübirlik geldim. Yani burada uzun süre kalınmalık bir olayı yok. Yani eğer gelip burada kumar oynamayacaksanız bu ülkeye geldiğinizde günübirlik veya bir gecelik gelmeniz yeterli yani. Ya alışveriş yapacaksın ki alışveriş de pahalı yani. Gidip diğer ülkelerden alışveriş yaparsanız daha ucuza şeyler bulursunuz. Pahalı bir ülke çünkü burası bayağı bir. Yani alışveriş için de öyle çok milyoner bir insan değilseniz mantıklı bir yerde değil alışveriş yapmak için burası. Her yerde çünkü tam markalar var. En pahalı markalar var. Öyle esnaf falan yok burada yani. Öyle hani esnaftan gideyim alayım, pazardan gideyim alayım olayı burada yok. Her yer marka gördüğünüz gibi. Yani alışveriş olayı tartışılır. Dediğim gibi kumar oynamayacaksınız bu ülkede. Bir işiniz yok ya. Hani gelmenize gerek yok kumar oynamayacaksınız. Veya benim gibi yine de geleceğim diyorsanız yani günübirlik, yarım gün bir gezmeyle bence bu ülke yeter. Zaten ortamı gördünüz. İnsanlar öyle geziyorlar, dolaşıyorlar, alışveriş yapıyorlar. Bayağı bir kalabalık sokakları var. Aynı zamanda bugün günlerden cumartesi. Hafta sonu olduğu için de ekstra bir kalabalık var. Haftanın en yoğun saatlerine denk geldik. Şimdi bu belediye otobüsüne biniyorum. Burada farklı bir ada tarafı var. Bir diğer ada, oraya gideceğiz. Şimdi belediye otobüsüne bindim. Ödemeyi yaptım. Burada Hong Kong parası da geçiyor. Hong Kong parası da ödeyebiliyorsunuz. Macao parası da geçiyor. İkisi de birbirine eşit. Sabitlemişler birbirlerine. Bir Hong Kong parası, bir Macao parası. Ve otobüs 6'ymış. 6 Hong Kong doları ödedim.
Yani o da bir 80-90 cent diyebiliriz. Ve şimdi otobüste geziyoruz ve belediye otobüsleri bu şekilde Macao'nun. Sağdan direksiyon burası. İngiliz kültüründen kalma sağdan direksiyon ama Portekiz kültürü. Bayağı bir kültür çatışması yaşayan bir ülke. Ulan bende kafa kalmadı ki iyice. Sinir, gerginlik, sıcak hava, o bu, yanlış otobüse binmişim. Tayyipa denen bir bölgeye gideceğim, diğer ada tarafına. Yani arada işte deniz var da köprüyle geçiliyor otobüsle. Şu taraftaymış benim gideceğim yer, ben yanlış otobüse binmişim. Diğer tarafa gidene binmişim. Aynı doğru numara ama diğer tarafa gidene binmişim. Bir durak sonra fark ettim, indim. Şimdi şuradan karşıya geçeceğim, şurada bir yerde belediye otobüsü bulacağım. Burada da bir Tesla var. Otostop çeksem kimse almaz burada. O yüzden yani belediye otobüsü kullanacağım. Uzakta gideceğim yer. Neyse bakalım, otobüsü bulacağız diğer taraftan. Bunların otobüsleri de aynı bizimki gibi böyle tıklım tıklım bindiler, sıkıştılar iyice. Ben de zar zor girmeye çalışacağım. Doğru otobüsü buldum şimdi. Bu da maşallah böyle yani. Tıklım tıklım. Harbiden bunların da otobüsleri tıklım tıklım bayağı. Evet. Bayağı bir dolu. Sıkıştık. Neyse gideceğiz bakalım şimdi. Köprüden geçip diğer tarafa gideceğiz şimdi. İşte şimdi Macao'nun en önemli, en ünlü yerlerinden birisine geldik. İşte şu arkamda gördüğünüz şu bina işte. Bu bina çok enteresan bir bina. Bu otelin ismi Venetian isminde bir otel. Yani Venetian derken Venedik Oteli olarak geçiyor. Avrupa'daki Venedik'i biliyorsunuzdur. Şimdi bu otelin özelliğini baştan anlatayım. Sonra da içeri girip gezeceğiz ve onu size göstereceğim. Buraya da kumar için gelmedim. Sırf çok ilginç bir olayı var diye geldim. Venedik'i herkes bilir. Böyle Venedik'in içinden su kanalları geçer. Su kanallarında da küçük küçük kayıklar vardır. Şehrin içinden kayıklarla Venedik'te herkes gezer ya, böyle turlar yapılır. Aynısını bu otelin içine yapmışlar. Yani dünyanın en lüks otellerinden birisi. Ve bu otelin içinde su kanalları var. Yani gerçekten Venedik'in aynısını buraya yapmışlar. Otelin içinde kayık turları yapıyorlar. Böyle bildiğin su kanalları yapmışlar. Su kanallarında insanlar kayıkla geziyorlar, dolaşıyorlar. Ve onun dışında yapma bir gökyüzü yapmışlar. Yani otelin içine girdiğinizde tavana baktığınızda tavanda böyle duvar görmüyorsunuz. Gökyüzünü görüyorsunuz. Çok gerçekçi, muazzam bir görüntüsü var. Yani çok kaliteli bir otel yapmışlar. Şimdi oraya girip onu gezeceğiz. Oraya girmeden önce ise içerideki ortam, buraya da yazmışlar. City of Dream yazısı var burada. Ve dostlar, aslında ben size şaka yaptım. Ben Macao ülkesine gelmedim. Az önce Hong Kong'tan Fransa'ya, Paris'e gittim. Macao bir yalandı, bir şakaydı aslında. İnanmayanlar içinse kanıdım burada. Bakın arkada Eyfel Kulesi var. Burası Fransa, Paris. Bu videoyu izleyenler içerisinde daha önce Paris'e giden varsa direkt anlamıştır zaten. Evet, burası Paris demiştir. Baksanıza etrafa. Eyfel Kulesi'nin yanı işte. Paris burası. İşte Eyfel Kulesi de burada. Neyse, şaka maka bir yana, Hong Kong'da Macao ülkesinde tabii anlattığım gibi yani 600 bin nüfusu var ve bu ülke milyonlarca turist çektiği için dünyadaki herkese hitap etmeye çalışıyorlar. Yani ilk başta mesela Lisbon diye bir otele gitmiştik, kumarhane, mesela Portekizlilere oradan bir gönderme. Az önce birazdan gireceğimiz otel, az önce de manzarasını gösterdiğim, orası da Venedik Oteli mesela. Venedik'e de oradan gönderme yapmışlar ve burada da Eyfel Kulesi'ni koymuşlar. Buradan da Fransa'ya bir gönderme yapmışlar. Yani dünyanın her yerinden önemli olan sembolleri ülkenin içinde barındırmaya çalışmışlar. Ama maalesef ki Türkiye'den hiçbir şey ülkede yok. Sadece işte Venedik'tir,
Portekiz'dir, Fransa'dır, o tarz Avrupa ülkelerinden işte hep böyle alıntılar yapmışlar. Türkiye'den bir şey yok ve burası da işte bu şekilde böyle bir Eyfel Kulesi yapmışlar. Evet, Venedik Otel'in girişine geldim. Girişinde bizi böyle muazzam bir yer karşıladı. Sanırım girişi burası, emin değilim. Yani o kadar büyük bir otel ki her yerinden girişi var. Rastgele bir yere geldim, umarım doğrudur diye tahmin ediyorum ama girişini bayağı harbiden lüks bir otel yapmışlar yani. İçerisini sabırsızlıkla merak ediyorum yani. O Venedik kanalları, o çakma gökyüzü nasılmış beraber göreceğiz hepsini. Ve içeriye ilk girdiğimiz an bakın otomatik kapılar var. Gördünüz mü? Kapı tam kapanıyordu. Beni gördü, kapı açıldı hemen. Bayağı bir sistem yapmışlar yani. Ve böyle bir otelin girişine geldik. Yukarıda yazıyor zaten mesela şurada kasino sol tarafta diyor, kumar yeri. Yani biz kumara gitmeyeceğiz. Zaten şimdi kumar meraklısı olan videoyu izleyenler diyecektir kesin. Kumarhaneye girip orayı da bize göstersene yani merak ediyoruz diyenler vardır. Ya kumarhanelerde video çekmeye izin vermiyorlar. Ya şimdi orada video çeksem gizli saklı çekmem gerekecek. Ha bir güvenlik görür, bir şey görür. Zaten ülkeye girişim kavgalı, gürültülü, sıkıntılı geçti. Başımı belaya sokmayayım. Yani hiç güvenliklerle papaz olmayayım. Bir de bu otelden kovulmayayım yani papaz olmayayım. O yüzden hiç riske girmeyeceğim. Kumarhaneyi çekmeyeceğim yani. Diğer YouTuber'lardan bakabilirsiniz çeken varsa. Ben sadece bu tarz dekorları göstereceğim. Ve girdiğimizde mesela örneğin böyle bir güzel şey karşılıyor bizi. Burada tabii fotoğraf çekilen kızlar. Ve böyle lüks bir yer. Burası belki de benim vallahi ömrümde geldiğim en lüks otel olabilir. Vallahi billahi bence bu Venedik Otel ömrümün en lüks oteli. Zaten böyle yerlerde kalamam. Anca böyle bir girerim, bakarım, çıkarım zaten yani. Yoksa buraya para mı dayanır? Burada bir gece kalsak kaç paradır vallahi hiç bilmiyorum. Ama of bir gece konaklamak burada dünya paradır. Ve otelimiz böyle. Bayağı bir lüks. Şavşatlı bayağı bir. Ve size bahsettiğim yere işte geldik. Bakın gökyüzü çok gerçekçi durmuyor mu? Ama bu sahte. Şuradaki binaların hepsi sahte. Hiçbirisi gerçek değil bu binalar. Yani hepsi maket. Yani burada yaşayan, oturan odalar yok. Tek gerçek olan şey su. Buraya havuz yapmışlar ve şuradaki kanolarda gerçek Venedik'i andıracak bir şekilde burada köprü falan var. Burada kanal turu yapılıyor dostlar. Ya çok ilginç değil mi ya? Ya ben çok beğendim burayı. Gerçekten yani beğendim. Ya çok güzel yapmışlar ya. Böyle hani tamamen çakma, suni bir şekilde Venedik'i andırmaya çalışmışlar ve bence başarılı da olmuş yani. Keyifli. Tabii burada parasını verip burada kanoyla gezebiliyorsunuz yani. Tur yapabiliyorsunuz. Hadi biraz daha dolaşalım yani. Gayet güzel abi. Şu ortama bakın. Buralarda böyle yürüme yolu. Burada takılıyoruz, geziyoruz. Ve burada Venedik evleri. Burada gerçek kanolarla insanlar takılıyor. Şurada köprü üstüne çıkalım da manzarayı görelim. Burada da oturan, yorulan insanlar, vatandaşlar. Çok ilginç bir yer olmuş. Yani ne kadar lüks bir otel olduğunu siz görün. İşte size demiştim, Macao çok lüks, çok pahalı bir ülke diye Hong Kong'la beraber. Adamlar nasıl para harcayıp da ne biçim otel açıyorlar görüyorsunuz mu? Yani bir tane otelin içinde hem kumarhanesi var. Dünyanın en ünlü kumarhanelerinden birisi. Ya burası mesela otelin 3. katı bu arada. Girişte değil, otelin 3. katı bu sadece. Ben buraya gelirken video çekemedim de. Asansöre binip 3. kata geldim. Yani otelin 3. katında böyle bir yer yapmışlar. Hani öyle girişte değil ve bu otelin daha üst katları da var. Çok ilginç ya. Vallahi billahi güzel, farklı bir olay yaratmışlar. Bakın burada böyle insanlar kanoyla bu şekilde takılıyorlar. Burada köprünün altından geçtiler. Böyle farklı işte Venedik'in aynısını yapmışlar buraya. Böyle kanal bayağı da uzun gidiyor yani öyle yani küçük bir yerde yapmamışlar. Bayağı büyük bir yer yapmışlar otelin 3. katında yani. Sonu gözükmeyen bir yer yani uçsuz bucaksız bir otel. Zaten yani Macao'nun en ünlü oteli burası. Önce gittiğimiz Lisboa'nın dışında burası da en ünlülerden. İşte bakın yürü bitmiyor otelin üstünde. Burada alışveriş dükkanları, mesela Apple dükkanı var burada. Su kanallarının karşısında. Şu sisteme bakar mısınız? Şu kapı kapalı. Şimdi kapıya doğru yürüyorum. Kapı beni direkt algıladı ve bana özel kapı açıldı. Devam ediyorum. Önümde bir kapı daha var. Adım atıyorum. Sensörler beni algılıyor ve bana özel bir şekilde kapı açılıyor. Ve otele bu şekilde giriş yapıyoruz. Çok lüks bir hareket değil mi ya?
Bence çok şekil bir şey ya. Yani basit bir sistem. Hani sensörler algılıyor da kapı açılıyor ama çok güzel bir sistem olmuş. Yani böyle lüks, gerçekten dünyanın en zengin, en top kitlesine hitap eden otelin girişinde böyle bir şey olması tabii ki güzel ve olması gereken bir şey. Otelin girişi bu. Ve dostlar, ben artık Macao seyahatimi bitirdim. Ama video burada bitmiyor. Ben buraya gelirken feribotla gelmiştim. Geri dönerken otobüsle döneceğim. Özellikle sizlere bir şey göstermek istiyorum ve kendime denemek istiyorum. Macao ile Hong Kong arasında 60 kilometre uzunluğunda bir köprü var ve bu köprü dünyanın en uzun köprüsü. O yüzden gelirken bir deniz yolunu görmek istediğim için feribotla geldim. Dönerken de dünyanın en uzun köprüsünü denemek istiyorum. Okyanusun içinden 60 kilometre boyunca köprüde gidiyorsun. Çok ilginç bir deneyim olacak. Şimdi bir tane otobüs bulacağım ve buradan Hong Kong ülkesine geri dönüyorum. Ve size bu köprüyü de göstereceğim. Ama işin kötü yanı, ben bu Hong Kong'a geri dönecek otobüsler nereden kalkıyor, nereden bulabilirim hiçbir fikrim yok. Şu an işte bu otelin kapısındayım. Buradan bulacağım bir şekilde, otobüs var mı yok mu soruşturacağım ve Hong Kong otobüsüne gideceğiz ve burada muhtemelen şurada bir sürü otobüsler var. Bunlar muhtemelen götürüyor olabilir ücretsiz olarak. Havaalanı ve Hong Kong otobüsleri buradan geçiyordur diye tahmin ediyorum. Soracağım, öğreneceğim. Bakacağız, mesela bir tane yer mesela havaalanı diyor, üstünde de yazıyor. Uluslararası havaalanı diyor, havaalanı otobüsü bu. Ama bana Hong Kong lazım, bir şekilde bulacağım. Bilet işini hallettim, otobüs biletini aldım. 50 dakika sonra kalkacak. Bu otelde şu arkamda gördüğünüz yerden bileti aldım. Eğer siz de gelirseniz buradan bilet alabilirsiniz. Direkt Hong Kong'a, benim hostelimin oralarda bir yerde bırakacak. Ama size şöyle bir tavsiyem var. Eğer bütçe sıkıntınız varsa sakın buradan biletinizi satın almayın. Fiyatlar burada çok daha pahalı. Şöyle söyleyeyim. Ben burada kazık yiyerek aldım. Uğraşmak istemedim ve bir an önce gitmek istediğim için bir de köprüyü bir an önce görmek istiyorum. Hava kararmak üzere. Hava kararmadan görmek istiyorum. Muhtemelen yine hava kararabilir. Normalde otobüs fiyatları 60-70 Hong Kong doları civarında. Buradan ben 180'e aldım. 2 kat 3 kat daha pahalıya aldım bileti. Yani 180'e aldım. O da 22 Amerikan doları ediyor. Burada pahalı olarak 22 Amerikan dolarını alıp döndüm. Normalde yani 8-9 Amerikan dolarına başka yerlerden bulup gidebilirsiniz. Ama nereden bilmiyorum. Haberiniz olsun eğer bir gün gelirseniz. Şimdi 50 dakika sonra otobüs kalkacak. Buradan bileti aldım. Direkt otelin kapısından alacak beni. Hop Hong Kong'a götürecek. Ve size 60 kilometrelik dünyanın en uzun köprüsünü göstereceğim. Okyanustan geçeceğiz otobüsle. Otobüs geldi. Şimdi bununla gidiyoruz. Hadi bakalım. Otobüsümüz bu dostlar. Evet, buraya oturdum şimdi. Tamamdır. Otobüse bindik. Şimdi bir saat falan herhalde sürecek. Hong Kong'a geri dönüyoruz artık. Önce tabii sınırdan geçeceğiz. Şimdi yine pasaport kontrolleri olacak. Macao'dan çıkış, sonra da Hong Kong'a giriş. Valla buraya gelirken sorun yaşadım. Şimdi Hong Kong'a girerken umarım tekrar sorun yaşamam diye tahmin ediyorum. Günübirlik girdi çıktı yapıyorum Hong Kong'a. Umarım sınırda bir sorun yaşamam. Şimdi size dünyanın en uzun köprüsünü göstereceğim. 60 kilometre uzunluğunda, okyanus içinden. Hava kararmak üzere. Eğer hızlı gidip köprüye bir an önce girersek size aydınlıkken göstermeye çalışacağım. Havada kararırsa artık yapacak bir şey yok. Olduğu kadar size göstereceğim. Ve Macao maceramız artık bu kadar. Günübirlik bitirdim. Neden bu kadar erken ayrılıyorum? Ya çünkü yani gördünüz. Yani kumarhaneden ibaret bu ülke sadece. Kumardan başka bir şey yok. Yani kumar oynamayacaksam bu ülkede ne işim var? Ben buraya kumar oynamaya gelmedim. Oynamayacağım. Yani o yüzden benim bu ülkede daha uzun süre kalmamı gerektirecek bir olay yok. Zaten çok pahalı bir ülke. Ne yapayım ki ben burada daha uzun kalıp? Kumar oynamayacağım. Yapacak başka hiçbir şey yok. Lüks her yer. Bir yerlere takılayın, bir şeyler iç deseniz çok para. Yani gerçekten dünyanın en pahalı ülkesi yani. O yüzden gidiyorum artık. Günübirlik yeterli yani Macao için. Şimdi sınıra geldik. Pasaport kontrolünden geçeceğimiz yer, dananın kuyruğunun kopacağı yer. Gelirken sorunlu geldik. Dönerken en azından tatlı tatlı gideriz umarım. Şimdi geldik, şu ileride halledeceğiz işleri. Otobüsten indik. Pasaport kontrolünden geçtim şimdi. Bu sadece Macao'dan çıkıştı. Daha Hong Kong'a giriş yapacağız bir de sonra. Ya vallahi bu Çinlilerin Türklere karşı ne garezi var ben anlamadım. Ya bir sorun olmadı da ya pasaportumu verdim, yine aynı muhabbet. İşte Macao'dan çıkış alacağım.
Önce bir Türk pasaportu olduğunu gördü. Tip tip bana bakmaya başladı. Şöyle bir baktı. Sanki pasaportum sahte miymiş bilmem ne gibi, sanki doğrulama yapmak için aptal aptal sorular sormaya başladı. Bu sefer sorgu odasına götürmediler de direkt orada, hani pasaport kontrolünün o gişelerin orada. Bana diyor ki adın ne dedi. Hani böyle pasaporttaki yazan bilgileri doğrulatmaya çalışıyor bana. Faul nokta arıyor. Adın ne dedi? Mert dedim. Hecele dedi. Mert dedim, tek hece. Şimdi diyor harfleri tek tek söyle diyor. İngilizce olarak işte M-E-R-T dedim. Tamam diyor. Doğum tarihin ne dedi. Gün, ay, yıl, doğum tarihimi söylüyorum. Doğruluyor falan. Hani sanki pasaportum, sanki başkasından çalmışım da onu kullanıyorum sanki falan gibi, böyle pasaportumdaki bilgileri bana soruyor. Adımı, doğum tarihimi yaptırmaya çalışıyor. Yani bunların ne garezi var ben anlamadım. Bu Çinliler bir sabah ayrı, akşam ayrı problem çıkartıyorlar. Ben anlamadım, bu Türklere bir garezleri var. Eğer videoyu izleyen siz arkadaşlar bir gün benim bu geldiğim ülkelere gelirseniz harbiden Türk pasaportunuzla dikkat edin. Uğraşacağınız var ya, yani böyle bir gıcık kapmışlar bize yani. Bayağı bir gıcık kapmışlar. Neyse, ben şimdi otobüsümü bulmaya çalışıyorum. Şu ileride bir yerde bulacağız otobüsü. Daha bir de bakalım, Hong Kong'a giriş olayımız var. Hong Kong'a girerken bakalım daha ne uğraştıracaklar artık, sırf Türküz diye anasını satayım. Saçma sapan bütün gün gerdiler iyice. Neyse, devam. Yola çıktık. Size dünyanın en uzun köprüsünü göstermek isterdim ama hem cam o kadar leş gibi ki en arkası bana kaldı. Ve dışarısı da zifiri karanlık, hiçbir şey gözükmüyor, görüyorsunuz. Hani ne manzara var ne bir şey. İşte şu karşısı deniz, okyanus. Şu köprü. İşte dünyanın en uzun köprüsü bu arkadaşlar. Nasıl, güzel mi? Kusura bakmayın. Artık köprüyü gösteremedim. Saat akşam 8 oldu, hava karardı. Neyse, şimdi bir 60 kilometre böyle gideceğiz. Sonra Hong Kong sınır kapısına geleceğiz. Orada da bir geçeyim. Sonra size ne oldu, yine orada da başıma yeni bir sorun çıkartacaklar mı bir anlatırım. Bakalım, yani bir Türk olduğum için yine. Bakalım Hong Kong'a girerken bu sefer sorun olacak mı? Bir mülteci muamelesi bir daha yiyecek miyim? Üçüncü sefer olacak mı? Onun da bir bilgisini veririm. Sonra artık Hong Kong'a varmış olacağız artık. Valla ben bir daha ömrüm boyunca Macao'ya bir daha gelmem muhtemelen. Sırf bana bu yaşattıkları bugün şu ırkçılık muhabbetleri yüzünden yani. Bir daha gelmem muhtemelen. Şimdi de Hong Kong sınır kapısına geldik. Şimdi bakalım, giriyoruz içeri. Hong Kong kapısı nasıl geçecek? Evet, bu sınırı da geçtik. İlk defa burada sorun yaşamadım. Trink diye geçtim. Hiçbir ne soru sordu ne bir şey dedi adam. Sonunda düzgün bir geçiş yapabildim bir sınırdan. Hong Kong'a resmi olarak tekrar giriş yapmış bulunmaktayım dostlar. Ben de videoyu artık burada kapatıyorum. Yoruldum ya. Bugün 2 kere ülke değiştirdim, geldim. Zaten artık Hong Kong'a da girdik. Şimdi otobüse bineceğim. O postele geri döneceğim artık zaten. Bir de ben bugün hiçbir şey yemedim. Dehşet açım. Sabah kahvaltıyla duruyorum. Sabah yola çıkmadan önce kahvaltı yapmıştım. Şimdi bir giderim, bir akşam yemeği yerim. Sonra giderim hostele, yatarım, uyurum artık. Yorulduk. Vallahi. Teşekkürler dostlar videoyu izlediğiniz için. İyili kötülü değişik bir gün geçirdik. Videoyu da buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ederim. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere dostlar.